Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün bu videomuzda gayet ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bir konudan bahsedeceğiz. Binance'da bunu diğer piyasalarda da yapabilirsiniz. Marjin ticareti mi yoksa vadeli işlemler mi? Bunun ikisinin arasındaki farklar ne? Hangisi daha avantajlı? Bu soru çokça geliyor. Hangisini kullanmalıyım? Birbirinden farklı kılan özellikler ne? Bundan bahsedeceğiz. Bundan bahsetmeden önce e, henüz vadeli işlemlere, Binance vadeli işlemlere şu futures yazan yere İngilizce sitede girmediyseniz girdiğinizde sizden bir referans kodu isteyecek. Aşağıda vereceğim. Oraya Türkiye yazarsanız %10 komisyon indirimli bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Fazla karıştırmamaya çalışacağım. Hatta en önemli kısmı en sona bırakacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Marjinle vadeli işlemler arasındaki fark ne? Farklardan bir tanesi arkadaşlar kaldıraç farkı. Marjin ticaretinde Binance'da çarpı 5 kaldıraca kadar işlem yapabilirken vadeli işlemlerde 125 kaldıraca kadar, Bitcoin'de diğer coin'lerde de işte 50, 75 diye değişen, yani kısaca daha yüksek kaldıraçla işlem yapmanızı sağlıyor. İkinci farkı ne arkadaşlar? Marjin ticaretinde bir faiz var. Yani ne oluyor bu? Siz aslında elinizdeki coin'in değeri karşılığından fazla bir coin'i başka bir kullanıcıdan borç alıyorsunuz. Bu borç alma sonucunda da bir faiz ödüyorsunuz. Vadeli işlemlerde bu faizi ödemiyorsunuz arkadaşlar. En önemli kısmı en sona bırakacağım dediğim gibi. Üçüncü ne var arkadaşlar? Komisyon farkı var. Marjinde komisyon, yani Binance'ın aldığı komisyon, burada da açtım zaten. Normal spot piyasasındaki komisyonken, bu arada şu an vadeli, işte binde birken vadeli işlemlerde maker olursanız 10 binde 2, taker olursanız 10 binde 4 gibi daha düşük. Yani vadeli işlemlerde daha az komisyon ödüyorsunuz. Öyle düşünün. Şimdi en önemli kısma geldik. Şimdi vadeli işlemlere giriş yapmanız için arkadaşlar paranızı USDT'ye çevirmeniz şart. Yani neymiş? Vadeli işlemlerde olacaksak, vadeli işlemlerde işlem yapacaksak elimizde USDT olmalı. Ama marjin ticaretinde iş böyle değil arkadaşlar. Bunun ne gibi bir avantajı ya da dezavantajı var? Şimdi anlatacağım. Şimdi diyelim ki elinizde ne var? İşte benim örnek göstermek amacıyla yükledim böyle küçük bir miktar. Atomum var. Şimdi ben vadeli işlemlere girmek istersem bu atomu USDT'ye çevirmek zorundayım. Ama bir yandan da şunu düşünüyorum. Bakın. Atomun USDT karşısında değer kazanacağını düşünüyorum. Şimdi ben atom değer kazanırken bunu USDT'ye çevirip vadeli işlemlerde karlı bir işlem yapmış olsam dahi atomun değer kazandığı durumda aslında az da olsa bir zarar etmiş oluyorum. Neyden zarar etmiş oluyorum? Atomu USDT'ye çevirmiş olmamdan dolayı bir zarar etmiş oluyorum. Şimdi burada durum farklı marjin ticaretinde. Diyelim ki benim şu an elimde sadece atom var arkadaşlar. Ben atom karşılığında borç almak istiyorum. Atomumun değerleneceğini düşünüyorum. Bu coin'imin yükseleceğini düşünüyorum. İşte ne alacağım arkadaşlar? EOS alacağım. Bakın marjinde şunu yapıyor. Sizin elinizdeki bu marjinde bulunan coin çiftinin USDT karşılığını hesaplıyor. Bunun karşılığında size borç veriyor. Yani diyor ki senin atomun dursun kardeşim ama sen gel buradan mesela EOS da al, Link de al, işte BNB de al, Ripple da al, Ethereum da al, Bitcoin de al, istediğini borç al. Ben senin teminatını elindeki coin'in USD karşılığı kadar işte çarpı 3 ya da çarpı 5 sana borç verebilirim diyor. Bu ne avantaj sağlıyor? Hemen oraya da geleceğim. Diyelim ki bakın ben EOS alabiliyor muyum? Elimde sadece atom var. Ne kadarlık bir atom var? 18,47 dolarlık bir atom var. Geldim EOS'a. Şurada Borrow Repay'e bastım. Bakın 13,63 tane, ben çarpı 3 marjindeyim arkadaşlar şu an. Bana borç veriyor. Neyin karşılığında veriyor? Elimdeki atomun karşılığında veriyor. Yani benim atomum aslında benim teminatım. Atomum elimde duruyor. EOS'ta işlem yapıyorum arkadaşlar. EOS'ta işlem yaptım. EOS borç aldım. Onu sattım, kar ettim. Gittim EOS'a borcumu ödedim. Elimdeki atom ne oldu arkadaşlar? Hala duruyor. O sırada atomun da değer kazandığını düşünürseniz hem atomdan kar ettim hem EOS'tan kar ettim olarak düşünebilirsiniz. Yani kısaca şunu söylemek istiyorum. Eğer elinizdeki coin'in
yükseleceğini düşünüyorsanız marjin ticaretinde ticaret yapın arkadaşlar. Niye? Elinizdeki coin hem o değer kazanacak hem de yaptığınız işlem değer kazanacak. Yani elinizdeki coin'in yükseleceğini düşünüyorsanız kesinlikle marjinde ticaret yapın. Neye karşı yükseleceğini düşünüyorsanız bakın burada barem USDT'ye karşı artacağını düşünüyorsanız kesinlikle marjin ticareti yapın. Benim elimde USDT var diyelim. O zaman da sonuç tam tersine dönüyor. Arkadaşlar elinizde USDT varsa faiz ödememek için ne yapın? Kesinlikle vadeli işlemlerde işlem yapın. Çünkü elinizde zaten USDT var. Bir ikincisi, sizin elinizdeki coin'in değer kaybedeceğini düşünüyorsanız, diyelim ki benim elimde işte Atom coin var. Ben bugün Atom coin'in düşeceğini düşünüyorum. Zaten normalde bunu ne yaparım düşeceğini düşünüyorsam USDT'ye çeviririm arkadaşlar. USDT'ye çevirirsek ne dedik? USDT iseniz eğer her zaman vadeli işlemde yapın. O zaman ne yapın? Atom'un düşeceğini, elinizdeki coin'in düşeceğini düşünüyorsanız onu USDT'ye geçirin ve gidin bunu vadeli işlemlere aktarıp vadeli işlemlerde yapın ki bir faiz ödemeyin. Şimdi en son olarak en basit noktası, en önemli kısmı buydu. Dediğim gibi elinizdeki var olan coin'in yükseleceğini düşünüyorsanız marjinde ticaret yapın arkadaşlar. Elinizdeki USDT'ye karşı değerleneceğini düşünüyorsanız, elinizde USDT varsa kesinlikle vadeli işlemlerde işlem yapın. Bir de şu var arkadaşlar. Bir üçüncü ihtimal olarak şu var. Benim elimdeki coin yükselecek. Aldığım coin, bu da bir örneği bu arada bu şeyin. Marjinde biliyorsunuz hem al hem sat yapabiliyoruz. Vadeli işlemlerde de yine hem al sat. Benim elimdeki coin yükselecek. İşte EOS'a gireceğim. EOS'ta da sat yapacağım. Yani short pozisyona gireceğim. EOS'ta düşecek diye düşünüyorsanız zaten marjin sizin için bu sefer biçilmiş bir kaftan oluyor. Hem elinizdeki Atom işte değer kazanıyor. Hem EOS'a short'a girip EOS'tan para kazanmış oluyorsunuz. Çifte kar etmiş oluyorsunuz. Bu durumda vadeli işlemlere girseydiniz Atom, yani elinizdeki Atom'un bozacağınızdan dolayı EOS'ta short işlemi yapmış olsanız bile Atom'dan bir miktar para kaybetmiş olacaktınız. Son olarak en basit özelliğine geçeyim arkadaşlar. Umarım anladınız. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazın. Marjin ticaretinde arkadaşlar tam 72 tane coin çifti var. Vadeli işlemlerde sadece 24 tane çift var. Yani seçenek olarak da marjin ticareti çok daha yüksek çifte sahip. Bu karar sizin arkadaşlar. USDT'de duruyorsanız vadeli işlemlere kullanıp faiz ödemeyin dediğim gibi. Herhangi bir coin'iniz varsa bunun değer kazanacağını düşünüyorsanız, bunun karşılığında borç almak istiyorsanız da yine dediğim gibi marjin ticaretini kullanın. Umarım anlaşılan bir video olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine bize destek olmak için Futures'ta, yani vadeli işlemlerde ilk kez hesap açanlar Türkiye'yi aşağıda vereceğim referans kodunu mutlaka referans bölümüne yazsın. Böylece %10 komisyon indirimden yararlanabilir. Görüşmek üzere diyorum.